Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün Tesla süper şarjlarla ilgili bir içerik hazırlamak istedim. Öncelikle Avrupa'daki farklı araç markalarının şarj hizmetlerine bir bakalım. Ionity diye birlikte kurmuş oldukları BMW, Mercedes, Hyundai, Ford, Volkswagen gibi firmaların bir araya geldikleri entegre bir şarj hizmeti ve şarj ağı oluşturmuşlar Avrupa'da. Ionity ve çok yaygın gerçekten ve çeşitli Eurofonları da bunları desteklemiş zaten. Süper şarjır ağına baktığımızda o da çok yaygın Avrupa'da. Yani kısaca şöyle söyleyebilirim, araç markalarının şarj istasyonları var. Hem bir araya gelerek hem de tek şekilde şarj istasyonları çeşitli ülkelerde hizmete sunuyorlar. Böyle baktığımızda Tesla'nın süper şarjlarını sayabiliriz. Dediğim gibi Ionity'yi sayabiliriz. Türkiye'de D-Charge var. Volkswagen grubunun, Skoda ve Volkswagen grubunun kurmuş olduğu şarj istasyonları. Biliyorsunuz TOG'un aynı zamanda şarj istasyonları var. Trugo. Bir de Türkiye'de BMW grubunun, BMW ve Mini grubunun kurmuş olduğu 5 şarj isimli şarj istasyonları var. Öncelikle ben Tesla süper şarjların verileriyle ilgili bilgileri vermek istiyorum. Tesla son zamanlarda Avrupa fonlarıyla 7200'den fazla şarj istasyonu kurmuş ve kurmaya da devam ediyor. Tesla araçlarının satışlarıyla birlikte verilere bir bakalım. 10.000'den fazla Tesla süper şarjır soketi görüyoruz. Avrupa'daki satış sayısı ise 1,5 milyonun üzerinde. Oransal olarak baktığımızda her 150 Tesla başına bir soket düşüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 3,5 milyondan fazla Tesla satılmış. 30.000'den fazla da Tesla süper şarjır soketi var. Amerika'da soket başına düşen Tesla araç sayısı yaklaşık 120 adet. Çin Halk Cumhuriyeti'ne bakalım. Çin Halk Cumhuriyeti'nde 2.200.000'den fazla Tesla satılmış. 12.500'den fazla da Tesla süper şarjır soketi var. Çin'de satışlara göre orantılamaya baktığımızda soket başına yaklaşık 180 Tesla aracı düşüyor. Birkaç tane ülkeden örnek vereyim. Ben bunu internet üzerinden buldum. Elbette ki son belki bir yıl bazılarında vardır, yoktur. Tam sayı değildir ama yaklaşık adetlerdir. En azından yaklaşık oranları bulmuş olacağız. Fransa açısından baktığımızda soket başına 170 Tesla aracı düşüyor. Birleşik Krallık'ta yani İngiltere ve topluluğunda soket başına yaklaşık 200 Tesla aracı düşüyor. Norveç'te yaklaşık 160 Tesla aracı düşüyor. İsveç'te yaklaşık 150 adet Tesla aracı soket başına düşüyor. Hollanda'da ise yaklaşık bir soket başına 320 adet Tesla aracı düşüyor. Yalnız bazı ülkelerde, işte bu Hollanda'da dahil olmak üzere, bizim Türkiye'de dahil olmak üzere Tesla süper şarjlarını diğer elektrikli araçlarda kullanabiliyor. Dolayısıyla diğer elektrikli araçların da istasyonlarını, aynı zamanda farklı firmaların da istasyonlarını dikkate aldığımızda aslında soket başına düşen araç sayısı epey daha az oluyor. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Gökhan Vatansever, Elektrikli Hayat YouTube kanalı olan arkadaşımız yakınlarda bununla ilgili içerik paylaşmıştı. Hatta bazı gönderiler paylaştı. Ona karşı da epey tepkiler oldu. Farklı söylemler oldu. Gerçekten güzel bir çalışmaydı. Gökhan Bey'in o videosundan yararlandım. Açıklama kısmına koyarım. Onu da izlemenizi öneririm. Daha önce YouTube'da farklı arkadaşlar da bu konuya dikkat çekmek için içerikler hazırlamışlardı. Ben de bu konuya dikkat çekmek için bir içerik hazırlamak istedim. Gökhan Bey'in videosunda Türkiye verilerini hazırlamış olduğu için o videodaki verilerden faydalandım. Temmuz 2025 verileri öncesinde hazırlamış olduğu için Temmuz 2025 verileri bu verilere dahil değil. Türkiye genelinde elektrikli araç sayısı 270.000'e yakın. DC şarj soketi sayısı ise 13.290. Yaklaşık 13.500 diyebiliriz. Soket başına gerçekten Avrupa ve diğer dünya ülkelerine baktığımızda epey az sayıda
fazla elektrikli araç düşüyor. Yani soket başına 20 araç düşüyor neredeyse. Gerçekten bu güzel bir değer. Ama burada şunu düşünmek gerekiyor. Maalesef şarj istasyonlarının kurulduğu yerler çok optimal noktalar değil. Tesla süper şarjırlar için de aynı şekilde. Gerçekten ihtiyaç olan yerlerde mi bu şarj istasyonları kuruluyor? Yani bizim AVM'lerde mi daha çok süper şarjırları görmemiz, DC şarj istasyonlarında görmemiz gerekiyor? Yoksa uzun yollardaki mevcut lokasyonlarda mı görmemiz gerekiyor? Yani AVM'lerdeki AC şarj istasyonlarını desteklerim ama kesinlikle ben AVM'lerdeki DC şarj istasyonlarını desteklemiyorum. Süper şarjırları hiçbir şekilde desteklemiyorum. Çünkü anlamsız. İnsanlar süper şarjıra niye gidiyor? Çabuk dolduğu için gidiyor. Ya yarım saat zaten AVM'ye giriyorsun, girip çıkana kadar zaten yarım saatten fazla geçiyor. Hele kalabalık günse daha da fazla geçiyor. Dolayısıyla AVM'lerde neden süper şarjır var? AVM'lerde neden DC şarj istasyonları var? Neden uzun yol üzerindeki çeşitli lokasyonlarda yok? Kentlerde elbette ki olmalı. Evlerinde şarj edemeyenler için elbette ki kentlerin belirli yerlerinde DC şarj istasyonları olsun. Onunla ilgili bir şey söyleyemem. Ama uzun yolda özellikle Batı haricindeki Orta Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da maalesef çok yetersiz. Elbette ki şunu da söyleyeyim. Süper şarjırlar çok uygun fiyatlı ve diğer istasyonların da diğer markaların da bunu örnek alması gerekiyor ve daha uygun fiyatlı enerji satışını yapmaları gerekiyor. Biliyorum şarj istasyonları kurmak çok maliyetli ama Türkiye'de elektrikli aracın yaygınlaşması zaten ÖTV artışı sonrasında biraz yavaşlayacağı için bence şirketlerin bu konuda biraz daha opsiyonel davranması gerektiğini düşünüyorum. Yine gelelim Türkiye'deki sayılara. Türkiye'de yaklaşık 67 bin TOG satılmış. Yaklaşık 1780 adette Trugo şarj istasyonunun soketleri var. Markaları değerlendireceğiz ya, karşılaştıracağız Tesla'yla. Bakalım Tesla'nın durumu ne, diğer markaların durumu ne? Trugo ve TOG açısından baktığımızda soket başına yaklaşık 40 araç düşüyor. Doğuş grubuna bir bakalım. Yani Volkswagen grubuna bir bakalım. 8000 tane elektrikli araç satmışlar. 115 tane de DC soketleri var. Volkswagen grubunda soket başına düşen araç sayısı yaklaşık 70 adet. Borusan grubuna bir bakalım. 26.500 elektrikli araç satmışlar. 278 adet de DC şarj soketleri var. Borusan grubunda baktığımızda soket başına düşen araç sayısı 95 adet. Peki Tesla'ya baktığımızda Tesla Türkiye'de yaklaşık 36 bin adet araç satmış. Tesla'nın kurduğu şarj istasyonlarındaki soket sayısı ise 142 adet. Yani bu AVM'leri falan da içine katıyoruz yani. Yani soket başına düşen araç sayısı 250'den daha fazla. Evet, ben diğer markaları da, örneğin Ionity dedim ya, Hyundai grubunun da içinde olduğu, Hyundai Kia grubunun da içinde olduğu, Mercedes grubunun da içinde olduğu markalar da Avrupa'da şarj istasyonları ağına dahil olmuşlar. Türkiye'de de dahil olması gerektiğini düşünüyorum ve eleştiriyorum onları da. Kesinlikle bu işe diğer markaların da el atması gerekiyor. Çünkü şarj istasyonu kurma maliyeti gerçekten yüksek. Bunu diğer firmalardan, yani araç markası olmayan firmalardan beklemek yerine ben araç markalardan beklemeyi daha doğru buluyorum. Hani bazıları eleştiriyor. Ya bu araç satışı yapıyor, şarj istasyonu kurmuyor ki, niye kursun diye bakılıyor. Halbuki bence kurmalı. Çünkü elektrikli araç ekosistemi şarj istasyonları ile birlikte bir bütün. Zaten Tesla bunu Amerika'da ve diğer ülkelerde bu şekilde yapmış. Yani elektrikli araç satışlarının artışını şarj istasyonlarını kurarak aynı zamanda devam ettirmiş. Türkiye'de de kesinlikle Tesla'nın özellikle uzun yollarda ihtiyaç olan yerlerde belirli aralıklarla Tesla süper şarjları kurması gerekiyor. Türkiye ciddi sayıda Tesla araç satılan ülkelerden bir tanesi. O nedenle bizim ülkemizi dikkate almaları gerektiğini düşünüyorum. Ben buradan İzmir'den örneğin Ordu'ya veya bir başka noktaya rota oluşturmak istiyorum. Hedefi giriyorum. Eğer Tesla bana bu rotayı oluşturamıyorsa o zaman navigasyonla ilgili bir güncelleme yapması gerekiyor ve Türkiye'deki diğer şarj istasyonlarını tanıması ve buna göre rota oluşturması gerekiyor. Evet, diğer şarj istasyonlarını haritadan görebiliyoruz. Öyle bir seçenek var. Ama rota oluştururken eğer yolumun üstünde
üstünde Tesla süper şarjı yoksa Tesla süper şarjı hariç şarj istasyonları ile bir rota oluşturamıyor. Çünkü Tesla'nın navigasyonu bu şekilde bir sistem üzerine oluşturulmuş. O zaman Türkiye'de ya süper şarjı yap, uzun yollar için benim hedefime ulaşmam için ya uygun süper şarjları koy ya da süper şarjı hariç istasyonları haritanda rota oluşturmaya dahil et. Bir başka neden de şu, yine daha önce söylediğim gibi Tesla süper şarjırlar bizlere indirimli. Yani neredeyse %25'e yakın indirimli. %20, %25 indirimli olması, fiyatları zaten diğerlerine göre daha uygun, daha çok süper şarjır istememizin en önemli nedenleri bunlar. Evet, başka istasyonlar da var daha yüksek şarj hızına sahip ama Tesla süper şarjırlar genellikle 250 kWh hıza sahip. O nedenle Tesla süper şarjırların olmasını istiyoruz. Bir başka nedenimiz de bu. Yine bir başka neden estetik. Yani bu çok elzem bir neden değil tabii ki ama yine de örneğin yaşlılar için olabilir, kadınlar için olabilir, belirli bir güç yeteneği yeterince olmayanlar için olabilir. Tesla'nın süper şarjlarındaki o tabancayı kaldırmak ve koymak çok kolay. Çünkü daha ince bir kabloya sahip, daha küçük bir tabancaya sahip. Dolayısıyla Tesla süper şarjlardan aynı zamanda şarj aletini takmak da daha kolay, daha estetik. Oralara yanaşmak, oralardaki istasyonlarda şarj etmek bu açıdan da güzel. Yani Tesla süper şarjı isteme nedenlerimiz bunlar. Tesla'ya bir eleştirim de servis konusunda. Servis ve kaporta onarım merkezleri maalesef çok yetersiz. Yani gezici servis hizmeti gerçekten çok övülüyor, çok memnuniyet verici. Parça ücretleri çok düşük, gerçekten bu da çok memnuniyet verici. Bakım zorunluluğu yok. Tesla'ya götürmek zorunda değiliz bakımla ilgili herhangi bir şeyde. Bu da güzel bir şey ama Tesla'nın eksik olan taraflarını da tamamlaması gerekiyor. Ben bunu Tesla aracımı sevdiğim için söylüyorum bu eleştirileri. Tesla'yı karalamak için söylemiyorum. Daha çok geliştirilsin diye söylüyorum. Yani daha çok Tesla satılsın, daha çok Tesla süper şarjör noktası kurulsun. Tesla Türkiye'ye araç sattığı gibi hak ettiği değeri Tesla süper şarjörlerde de muhakkak vermeli. Bu içerikle ilgili de söyleyeceklerim bunlardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.